Değerli dinleyicilerim, bugünkü şaşırtıcı bilgiler videomuzda insan ruhunun ağırlığını tartmaya çalışan Dr. McDougall ve 21 gram deney hakkında bilgiler anlatacağım. İyi dinlemeler. İnsan ruhunun kütleye sahip olduğu ve dolayısıyla tartılabileceği fikrini taşıyan Duncan McDougall isimli bir doktor, 1907 yılında alışılmadık bir deneyle ruhun ağırlığını ölçmeye çalıştı. Dr. McDougall, hassas ışın demeti setiyle donatılmış, çok ince ölçümler yapan bir yatağın üzerine bir dizi ölümcül hasta yatmaya ikna etti. İnce ölçümler yapan yatağı onsun, yani bir onsun 28 gramdı. Bir onsunun da onda ikisine kadar, yani 5,6 gram olabilecek kadar duyarlı bir tartı yapabiliyordu. Dr. McDougall, ölmekte olan 6 hastayı ölümden hemen önce, ölüm anında ve ölümden hemen sonra bu hassas tartıyla tarttı. McDougall ilk hastasını ölümden önce tarttı. Ölümünden hemen sonra yaptığı ikinci tartıda ağırlığından bir onsun 4'te 3'ü kadar kaybettiğini gördü. Bu durumda hastanın kaybettiği ağırlığın 21 gram olduğu ortaya çıktı. Diğer 5 kişide bir değişiklik olmamıştı. McDougall yaptığı ikinci bir ruh ağırlığı deneyinde 15 sağlıklı köpeği zehirleyip ya da başka bir şekilde ölüme terk edip ağırlıklarını ölçer ve bunlarda herhangi bir ağırlık kaybı yaşanmadığını belirtir. Deney sonuçları Amerikan Medical dergisinin Nisan 1907 sayısına yayınlanmıştı. Fakat dergide köpeklerin nasıl öldürüldüğüyle ilgili bir bilgiye yer verilmedi. McDougall'ın yaptığı bu ruh ağırlığı deneyleri bilim dünyasında çok farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimileri bu deneylerin çok önemli bilimsel gelişmeleri de beraberinde getirdiğini savunurken, kimileri ise bu deneyleri çok saçma buldu. Çünkü ölen bir beden hızlı bir şekilde bozulmaya başladığı için ağırlık kaybı olabilirdi. McDougall'ın yaptığı bu deneyler bilim dünyasına tam anlamıyla kabul görmemesine rağmen o günden bu yana bazı bilim insanları hala 21 gramı ruh ağırlığı olarak değerlendirmektedir. Kısaca yapılan deney popüler kültürde bir mit olmayı başarmış ancak bilimsel herhangi bir değeri olmayan bir denemeden ibaret görülmelidir. Gerçek bir bilim insanının 6 insan ve 15 köpek üzerinde yapılan bir deneyde 5 insanda ve 15 köpeğin tamamında herhangi bir kütle değişimi olmuyorsa sadece bir değişime bakarak insanların ruhu olduğunu çıkarmak yerine 5 insan ve 15 köpeğe bakarak hayvanların beden üstü herhangi bir özelliğe sahip olmadıklarını veya en azından ölüm sırasındaki kütle kaybının önemsenmeyecek miktarda olduğunu ve çevresel fiziksel unsurlara bağlı olduğunu çıkarması gerekirdi. Hele ki fizik ötesi olduğu iddia edilen bir varlığın fiziksel özelliklerle tanımlanması başlı başına bir felsefi çelişki yaratmaktadır. Bu çelişki bilimsel bazı ek sorunlarla da pekiştirilmektedir. Örneğin eğer ki ruh bir enerji formu ise söz konusu 21 gramlık kütlenin enerjiye dönüştüğü dolaylı olarak iddia edilmiş olmaktadır. 21 gramlık bir kütlenin enerji karşılığı 451 kiloton TNT ile eşdeğerdir. Bu her ölen kişinin Hiroşima'da patlayan atom bombasının 30 katı saf enerji saçması anlamına gelecektir. Bu doğru bir iddia değildir. Peki insan vücudu ölüm sonrası gerçekten hafifleyebilir mi? İnsan vücudu öldükten sonra hafifleşir. Ancak bu sabit bir şekilde 21 gram olarak hiçbir bilimsel deneyde ölçülmemiştir. Bu kütle kaybının sabit bir değer olması beklenmemektedir. Buna rağmen ölüm sonrası kütle kaybı olduğu doğrudur. Öldüğümüzde idrar torbası gevşeyerek içeride bulunan idrar dışarıya çıkar. Rektum gevşeyerek bağırsaklarımızdaki dışkı dışarı çıkar. Akciğerlerimiz gevşeyerek barındırdıkları havayı dışarı bırakırlar ve hatta derimizden kimi zaman vücut sıvıları dışarı çıkabilir. Tüm bunların toplamı kişilerde farklı miktarlarda kütle kaybına sebep olabilmektedir. Bu gayet doğaldır. Bunun ruh gibi bir bilim dışı kavramı kütlesiyle ilişkilendirmek hatalıdır. Diğer bir ölçüm araştırmasında ise 1998 yılında Donald Gilbert Carpenter tarafından yazılan Ruhu Fiziksel Olarak Tartmak başlıklı kitapta söz konusu deneyin doğru olduğu savunuluyor. Bu kitapta diğer hayvanlarda kütle kaybının olmayışı, köpeklerin ruhu çok hafiftir, o yüzden kantar tartamaz gibi bir açıklamayla savunulmaktadır. Carpenter bu hayali açıklamasını daha da ileri götürerek ruhun kütlesiyle ilgili matematiksel bir formülasyon uydurmuş ve köpek ruhunun 1,8 gram olduğunu,
bunun kantarın hassaslığından düşük olduğunu ileri sürmüştür. Carpenter, İsa peygamberin de ruhunu hesaplamış ve 384 gram olduğunu bulmuştur. Daha da ilginç bir durum var. Gerçekten bu kütleyi ölçmeye çalışan bazı diğer araştırmalarda kütle artışı gözlenmiştir. 2001 yılında koyunlar üzerinde yapılan bir araştırmada ölüm sırasında kütlenin 1 ila 6 saniye boyunca 18 ila 780 gram arasında arttığı belirlenmiştir. Bu araştırmada tıpkı diğeri gibi çok güvenilir değildir. Ancak nihayetinde farklı araştırmalar da birbirinden tamamen alakasız ve zıt sonuçlar elde edilebildiği, bu kütle değişimlerinin anlamlı olmadığı kolaylıkla görülebilir. Bu tarz deneylerin ortak hatası, Duke Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Gary Nahum araştırmayı incelemiş ve hataları tespit etmiştir. En temel hata, deneyin sadece bir tartı üzerinde yapılması, vakumlu bir ortam yaratılmamasıdır. Çünkü söz konusu tartılar yeterince hassas olmadıkları için açık havadaki her türlü değişimden etkilenebilirler. Dolayısıyla ölen vücutlar kapalı, mühürlü ve vakumlu bir kutuda bırakılmalıdır. İkinci sorun, bunun sadece kantara bakılarak yapılamayacak olmasıdır. Elektromanyetik dedektörler kullanılmalıdır. Eğer ki kütle kaybı oluyorsa, bunun olduğu anda dedektörler enerji değişimini ve akışını yakalamak zorundadırlar. 21 gram, yukarıda belirttiğimiz gibi çok yüksek enerji akışı demektir ve bu kadar yakın mesafeden kolaylıkla tespit edilebilir. Son olarak kütle kaybı yaşanıyor olsa bile bu illa ruh anlamına gelmemektedir. Beynimiz elektrik faaliyetleriyle çalışan bir makinedir ve öldüğümüzde vücudumuzda ve özellikle beynimizde bu hücresel metabolizma sayesinde barındırılan enerji serbest kalır. Dolayısıyla ölüm ister istemez enerji ve kütle kaybını beraberinde getirebilecektir. Bunda şaşılacak bir taraf yoktur. Şu konuyu çok iyi anlamak gerekiyor değerli dinleyicilerim. Bilinç soyut değil, somut bir kavramdır. Bilinç, düşünce, algı gibi olgular da tamamen maddeseldir. Nörobiyolojik süreçler durduğunda bilinç, düşünce ve algı gibi soyut olduğu iddia edilen süreçler de durmaktadır. Dolayısıyla ölüm sırasında bunların yitirilmesi, etrafa belli düzeyde enerji saçılmasına neden olabilecektir. Dr. Nahum, ölüm sonrası beynin işlevsizleşmesinden ötürü kaybedilen verilerin bit başına yaklaşık 3 çarpı 10 Joule enerjiye eşit olduğunu söylemektedir. Bu 1 kilogramın milyar kere ve milyarda biridir. Şu anda beynimizde depolanan bit sayısı tam olarak bilinmemektedir. Ancak ne kadar olursa olsun bu faaliyet ve bunun değişimi elektromanyetik dedektörler tarafından algılanabilecek düzeydedir. Ruhun varlığı ölüm sırasında göğe yükselmesiyle değil, vücut içerisinde varlığı doğrudan ispatlanırsa doğrulanacaktır. Böyle bir şey bugüne kadar yapılmadığı gibi, daha önceden de söylediğimiz gibi bilinç, düşünce, algı gibi olguları açıklayabilmemiz için böyle bir varlığın var olmasına da gerek yoktur. Bugün bunlar zaten açıklanabilir unsurlardır. Değerli dinleyicilerim, bir şaşırtıcı bilgiler videosunun da sonuna geldik. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açalım. Bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.